Beklediğim an geldi, betalar yumurtadan çıktı ama işler bundan sonra sandığınız kadar kolay olmayacak. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyoruz. Yerli ürettiğimiz balıklarla bir marka oluşturmaya çalışıyoruz. Beni desteklemek için aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Bugünün konusu çiftleşen betalarımız ve yumurtadan çıkan yavruları. Bu video serinin 3. videosu. İlk videoda üretim kabını kurmuştuk. İkinci videoda betalarımız eşleşmişti. Şimdi de betalarımızın yavruları yumurtadan çıktılar. Asıl şimdi bu sürecin en kritik noktasındayız. Bu ufacık canlıları hayatta tutmaya çalışacağız. Yavrular ufak ufak ortaya çıkmaya başladılar, ufak ufak gezinmeye başladılar. Bu bayağı beni heyecanlandırdı. Uzun zamandır beta üretimi yapmamıştım. En son ürettiğim yavrular şu anda renklenmeye ve boylarını göstermeye başladılar. Onları buraya bir yere mutlaka koyarım. Zaten bir eşleşmeden 20-30 küsür tane yavru almış olsam da 3 tanesini hayatta tutabilmiştim. Bu sefer daha çoğunu hep birlikte hayatta tutmaya çalışacağız. Yavrulara geçmeden önce erkek beta yaklaşık 2 gündür, yani tam 48 saattir yumurtaları sürekli yuvaya taşımakla, onları havalandırmakla meşguldü. Bugün işten geldiğimde kabı bir kere kontrol edeyim dedim ve ufak ufak gezinen noktaları gördüm. Yani 48 saatin sonunda yumurtalar tek tek açılmaya başladı ve balıkların kuyrukları ve gözleri artık net bir şekilde belli olmaya başladı. Bu aşamadan sonrasını kabın başında anlatmak istiyorum. Hem size erkek betamızın durumunu göstereyim hem de yavruları göstermeye çalışayım. Bu aşamadan sonra neler yapmamız gerektiğini de betamızın başında tek tek anlatmaya çalışayım. Hadi üretim kabının başına geçelim. Şimdi şöyle erkek betamızın yanına geldim. Zaten uçuşan beyaz noktaları gördünüz. Evet, gayet güzel hareket ediyor şu an yavrular. İşte o gördüğünüz minik noktaların hepsi birer yavru. Çok fazla strese sokmadan erkeği şöyle kontrol edelim istiyorum. Gördüğünüz gibi yerdeki yavruları toplayarak yuvaya yerleştirmeye çalışıyor. Tabii ki bu tecrübe kazanmış bir erkek. Beyaz erkekte başımıza geleni bir önceki bölümden biliyorsunuz. Şu anda bu erkek için her şey güzel gidiyor. Gidişat gayet olumlu yani. Bayağı bir yavru var. Bakın ağzından bıraktı. Ya bu gerçekten izlemeye değer bir görüntü. Evet, erkeğimizin gerçekten maşallahı var. Hiçbir yerde yavru bırakmıyor. Gördüğü en ufak hareketi bile alıp tekrar yuvaya yerleştiriyor. Şu anda yavruların hepsi dikey pozisyonda. Çok net belli olmasa da kuyrukları aşağı sarkacak şekilde köpüklerin arasında duruyorlar. Erkek onları düştükçe ya da sağa sola kaçtıkça toparlayıp yine köpüklerin arasına getiriyor. Yaklaşık bu süreç bir 3 gün kadar sürecek. 3 gün kadar bu erkeğimiz bu şekilde çalışacak. Şu anda ben ona bir yem vermeyi denedim ama asla yem yemiyor. Ben de suyu kirletmemek adına fazla yemleme yapmamaya çalışıyorum. Daha önceki erkek betalarımda yem yiyenler olmuştu ama betalar genel olarak yavru süreçlerinde yem yemiyorlar. Yani sadece ilgileri, odakları sadece yavrulara kayıyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir yavru hareket ediyor. Şu anda tabii net sayısını bilmek imkansız. Ama 3 gün sonra tahmini bir sayı söyleyebiliriz. Çünkü o aşamada artık gözler ve kuyruk tamamen belli olmaya başlayacak. Şu anda beyaz noktalar görüyorum. Yani kabın her yerinde var bu arada. Bakmayın erkeğin sürekli yuvanın altında durduğunda, kabın her noktasında var. Benim kameramın lensi çok fazla makro çekim yapamadığı için, yani yakın çekimde yavrulara odaklayamayacağım için şu an gösteremiyorum ama her yerdeler. Zaten erkeğin hareketlerinden gözüküyor her yerde oldukları. Bu gerçekten mutluluk verici. Dediğim gibi, bir önceki videoda söylediğim gibi yumurta sayısı bayağı tatmin ediciydi. O yüzden yeni bir eşleşmeye şimdilik girişmedik. Bakalım bu yavruları bir kurtaralım. İlk şu hassas evrelerini bir geçsin. Ondan sonra diğer kapta, ikinci kapta yeni bir eşleşme yapacağız. Şu anda orada dişimiz de, diğer yıpranan ve yumurtaları yenen dişimiz de takılıyor kendi başına. Şu yuvayı size bir de üstten göstereyim. Evet, bakalım bu şekilde yavru hareketlerini net bir şekilde gösterebilecek miyim? Yani köpüklerin içerisinde şu gördüğünüz küçük küçük siyah noktalar, kabın tam yapışığında olan noktalar. Hepsi birer beta yavrusu.
Bu kadar küçük bir canlıyı büyütüp bu kırmızı beta gibi bir hale getirmek gerçekten zor olacak. Ama bu zorlu süreci bu seride hep beraber başaracağız diye düşünüyorum. Şu gördüğünüz küçük notalar hep beta yavruları. Yani bunların arasında da bayağı bir yavru var şu anda. Ama bunları net göstermek biraz zor tabii ki. Sadece renk geçişlerinden görebiliyorsunuz şu anda. Yani bir 3 gün sonra burası gerçekten güzel bir şekilde yavru kaynıyor olacak. Yan taraftaki dişimiz, şöyle göstermeye çalışayım. Yan taraftaki dişimiz şu an takılıyor. Kendi kendine şişenin içerisine giriyor, kendini toparlamaya çalışıyor. Ona protein ağırlıklı yemler veriyorum. Bu dişiden yavru almayı kafaya koydum. Güzel renkli bir erkeğim var. Bakalım biraz kendini toparlasın bir hafta 10 gün kadar. Sonrasında burada yeni bir üretim deneyeceğiz. Böyle geziyor işte. Aslında karnı hala şiş, hala yumurta tüpçüğü var ama bu üreme döngüsünden bir çıkması lazım önce. Yoksa erkeğe zarar verme ihtimali var ya da erkeğin ona zarar verme ihtimali var. Bir süre böyle bekleyecek şimdilik. Bir hafta kadar burada takılacak. Gördüğünüz gibi yumurta tüpçüğü gayet net gözüküyor. Çok da güzel balık ama kuyruğunu da biraz toparlamak lazım. Biraz beklesin. Evet, yuvamıza gelecek olursak erkek yavruları baya toparlıyor şu anda. Baya bir yerde yavru var. Şunları ağzından bıraktığı sahne gerçekten müthiş. Hepsini bir toparlasın. Ya var ya, şunu görmeye bayılıyorum. Betalar gerçekten favori balıklarım ya. Gerçekten favori balıklarım. Maşallah çok da güzel bakıyorsun yavrularına. Yani bazı erkekler 3 günden sonra da yavrulara bakmaya ve onlara zarar vermemeye devam ediyorlar. Bazı erkekler de 2. günde yavruların bir kısmını yok edebiliyorlar. Burada şimdi buna ne kadar güvenebilirim kısmını sorgulamak lazım. Erkeğe ne kadar güvenebilirim bilmiyorum. Yani daha önce evet yumurta baktı, yavru baktı ama ben hep zamanında ayırmıştım. Bunu da yine zamanından bir tık önce ayırmayı düşünüyorum. Çünkü yavru sayısı güzel görünüyor. Yani buradan ne kadar çok yavru çıkartırsak o kadar iyi olacak. Yani tam 3 günü doldurmadan böyle 2,5 günde falan bu betayı buradan alacağım. Yani 3 gün diyorum bu arada ama 3 gün aslında kısa bir süre gibi görünse de balıkların gelişimi için gerçekten çok uzun bir süre. Mikroskobik boyutta olan bir canlı artık balık haline dönüşüyor yani, öyle söyleyeyim. Bu gerçekten uzun bir süre onlar için, 3 günlük bir süre. Yani 3 günde bayağı bir gelişim gösteriyorlar aslında. O yüzden yani 2,5 günde ayırmak yarım gün bile olsa fark ediyor. Bu tamamen benim kendi tecrübem bu arada. Bazen süreci fazla uzatıp yavruları kaybettiğim de oldu. Bazen de erkeği strese sokup yavruları kaybettiğim oldu. Allah'tan bu erkeğimiz biraz bana alışık. Yani beni çok yadırgamıyor. Ben varmışım yokmuşum çok da umurumda değil açıkçası. Tek bir derdi var, yavrularıyla ilgilenmek. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi, şu anda yavrular çıktı. Artık kabın her yerine dağılabilirler. Sürekli hareket ediyorlar. Beta üretiyorsanız eğer yavrular çıktıktan sonra mutlaka odada loş bir ışık bırakın. Bu sayede erkek balığınız hem akşam hem gündüz yavruları takip edebilir. Yavruların dağılmasını engeller. Bu sayede uzak bir yerde bir yavrunun ölmesindense erkeğin onu havalandırıp tekrar yuvaya yerleştirmesi verimliliği arttırıyor. Gördüğünüz gibi sürekli devreye atarak geziyor. Bu aşamada tabii başka balık da görmemesi lazım. Şu anda mesela kabın etrafı komple kapalı. Bu tarafa siyah bir bez koydum. Arka taraf zaten beyaz. Balığın sağ tarafında da herhangi bir balık yok. Yani başka bir balığı görmesi tehlike yaratabiliyor. Çok hızlı strese girebiliyorlar. Zaten balık şu an gördüğünüz gibi sürekli stres halinde. Sürekli bir yavru toplama, yuvayı düzenli tutma çabası içerisinde. İşte derinliğin önemi de burada ortaya çıkıyor. Mesela bir yavru düştüğünde bu derinlik olayı, şu kısım, şu derinlik fazlaysa, bak elime hemen tepki verdi. Bu derinlik fazlaysa balık sürekli aşağı in, yukarı çık, aşağı in, yukarı çık. Ciddi şekilde yorulabiliyor. Ben genelde bu derinliği 4 santim civarında tutuyorum. En verimli olduğu derinlik bu bence betaların. Hem yorulmamış oluyorlar hem de işte bu koşturmacada kondisyon kaybetmemiş oluyorlar. Evet, süreç gerçekten güzel ilerliyor. Eğer ilk videoları izlemediyseniz aşağıda sabit yoruma bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Sizi biraz bu betanın görüntüsüyle baş başa bırakayım.
Gerçekten ben bu aşamayı izlemeye bayılıyorum. Umarım siz de severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Akvaryum balığı markası kurma yolculuğuma bana destek olmak için aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoları beğenerek bana ilginizi ve sevginizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda bütün yorumlarınıza cevap veriyorum. Bana yorum yaparak da desteğinizi gösterebilirsiniz. Beta öğretiminin bir sonraki bölümünde muhtemelen erkeği bu kaptan alırız. O bölümü de kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.